Zihin mi evreni yaratır, evren mi zihni? Evrende var olan her şeyin kaynağını düşündünüz mü? Işık mı önce gelir, yoksa göz mü? Zihin mi evreni algılar, yoksa evren mi zihni şekillendirir? Bu soru insanlığın binlerce yıldır çözemediği en temel bilmecelerden biridir. Antik çağlarda filozoflar varlığın doğasını zihnin sınırlarıyla anlamaya çalıştı. Platon'a göre gerçeklik, idealar dünyasında yatan saf düşüncelerden ibaretti. Bu düşünce, fiziksel evrenden daha üstün bir zihinsel dünya olduğu fikrini içerir. Platon'un mağara alegorisi, zihinle şekillenen bir evren tasviridir. İnsanlar karanlıkta zincirlenmiş halde yaşar. Sadece gölgeleri gerçek sanırlar. Gerçeklik algımız zihinle sınırlıdır. Ama bu zihin evrenin bir ürünü mü, yoksa evren zihinsel bir projeksiyon mu? Kartezyen felsefe bu soruya radikal bir cevap verir. Descartes düşünüyorum o halde varım diyerek zihni varlığın temel noktalarından biri olarak ilan eder. Yani zihin varsa evren algılanabilir. Ancak modern bilim bunun tersini söyler. Beyin dış dünyadan gelen uyarıları işleyerek zihni yaratır. Bu durumda evren mi zihni yaratıyor, zihin mi evreni? Cevap bakış açısına göre değişir. Fiziğin temelinde yer alan kuantum teorisi bu konuda ilginç bir pencere açar. Gözlem yapılmadan bir olayın sonucunun belirlenemeyeceği söylenir. Bir elektronun nerede olduğu ancak bakan biri varsa belirlenebilir. Bu gözlem gerçekliği belirler mi sorusunu doğurur. Bazı yorumlara göre evren zihin tarafından yaratılır. Yani bilinç evrenin ön koşuludur. Bu düşünceye idealizm denir. George Berkeley gibi filozoflar var olmak algılanmaktır der. Bir ağaç ormanda düşerse ve kimse duymazsa gerçekten düşmüştür diyebilir miyiz? Materyalist felsefe ise tam tersini savunur. Evren vardır ve bu zihin evrenin bir yan ürünüdür. Yani bilinç evrimsel sürecin bir sonucudur. Bu görüşe göre zihin maddeden türeyen karmaşık bir sistemdir. Ne var ki bilinç hala açıklanamayan bir gizemdir. Nörolojik olarak tarif edilebilir ama tam olarak anlaşılamaz. Çünkü bilinç sadece biyolojik değil, deneyim, algı ve benlik de taşır. Bu da bizi metafiziğin alanına taşır. Bilim deneylerle açıklayabildiği sınırlarda kalırken metafizik neden sorusunu sorar. Neden algılıyoruz, neden bilinçliyiz, neden zihin kendi kendini fark eder? Bu sorulara verilen cevaplar felsefi sistemleri belirler. Kimine göre zihin Tanrı'nın bir yansımasıdır. Kimine göre sadece nörolojik bir şans eseri. Peki hangisi daha ikna edici? Belki de bu soruya cevap vermek için zihin yeterli değildir. Belki de cevap zihnin ötesindedir. Simülasyon teorileri bu tartışmaya yeni bir boyuta taşır. Bazı teorilere göre evren bir simülasyondur ve bu simülasyon bilinçli bir varlık tarafından yaratılmış olabilir. Bu da zihnin evreni yaratması fikrini ters yüz etmez mi? Zihin bu simülasyon içinde yaratılan bir veri noktacığı olabilir mi? Ya da evrenin kendisi bir bilinçtirse? Panteist düşünce bu fikre yakındır. Tanrı evrendir, evren Tanrı'dır. Bu durumda zihin de evrenin bir ifadesidir. Yani ikisi aynı kaynaktan gelir. Biri diğerini yaratmaz, birlikte var olurlar. Fakat bu dengeyi ne bozar? Gözlem mi, şuursuzluk mu, bilgi mi? Cevap arayışı devam eder. Bilim ve felsefe, zihin ve evrenin ortak çözülmemiş denklemidir. Ve belki de bu denklem kendini çözebilen tek sistemdir. Çünkü insan hem soruyu soran hem cevabın bir parçası olan varlıktır. Zihin sadece bir deneyimleyici mi yoksa yaratıcı bir güç müdür? Bu soru metafizikle bilimin keskin sınırında dolaşır. Deneyimlerimiz için bir arayüz mü yoksa yaratımın bir kaynağı mıyız? Gördüğümüz her şey aslında zihnimizin bir yorumu olabilir mi? Renkleri, sesleri, zamanı bile zihnimiz mi inşa eder? Beynin içinde dışarıdaki dünyanın birebir hali yoktur. Sadece elektrik sinyalleri ve yorumlar vardır. Bu da bizi bir başka çelişkiye götürür. Gerçeklik mi zihni yaratır, zihin mi gerçekliği? Belki de ikisi birbirinden ayrılmaz haldedirler. Belki de varlık gözlemle anlam kazanır. Bu durumda bilinç, evrenin anlam kazanmasını sağlayan bir katalizör olabilir. Bilinçsiz bir evren sadece bir potansiyel midir? Fakat bu potansiyel zihinle gerçekliğe dönüşür. Tıpkı kuantum fiziğindeki gözlem etkisi gibi. Belirsizlik bilinçle belirlenir. Bu durumda zihnin rolü sadece görmek değil, belirlemek olabilir. Evrenin anlamı onu anlayan varlıkla ortaya çıkar. Bu felsefi olduğu kadar kozmik bir gözlemdir. Zihin bir sırça fanusu değil, bir projeksiyon gibidir. Anlamı dışa yansıtan bir mekanizmadır. Ama bu anlam
her zihin için aynı mıdır? Yani gerçeklik bireysel mi yoksa nesnel midir? Bu soruya cevap aramak, zihnin doğasını anlamaya çalışmaktır ve bu çaba binlerce yıldır devam ediyor. Antik metinlerden modern yapay zekaya kadar zihin anlam arayan bir varlıktır ve belki de bu arayış evrenin onu anlamlandırmasını sağlar. Evren sessizdir, zihin konuşur. Ama bu konuşma gerçeği değiştirir mi? Belki de evrenin anlamı zihinle buluşur ve her anlam bir yansımadır. Her gözlem bir üzerine düşünme çağrısıdır. Bu çağrı felsefenin başlangıcıdır. Zihinle evrenin dansını anlamak, varlığın anlamını kavramaktır. Cevaplar net değil ama sorular derin. Her soruyla biraz daha yaklaşırız. Belki asla tam anlayamayacağız ama bu arayış kendisiyle anlamlıdır. Zihin evrenin aynasıdır. Evren zihnin yansısı. Belki de bu iki varlık aynı gerçekliğin iki yüzü. Biri madde, diğeri anlam. Biri enerji, diğeri bilinç. Ve ikisi bir araya geldiğinde ben ortaya çıkar. Zihin beni yaratır. Ama benim kaynağı nedir? Bu soru belki de en zor olandır. Cevap için yüzlerce yıllık felsefi düşünceler yetmez. Ama düşünmek bile başlı başına bir kazançtır. Sorgulamak zihnin şanıdır. Cevapların peşinden gitmek insanın yoludur. Zihin mi evreni yaratır, evren mi zihni? Belki de bu soru cevaptan daha değerlidir. Çünkü soru insanı canlı tutar. Bilinmeyeni anlamaya çalışmak, evrenle zihin arasındaki en derin bağlantıdır. Ve belki de bu videoyu izleyen sen, o bağlantının bir parçasısın. Zihinle evren arasındaki bu sonsuz denklemde yeni sorular seni bekliyor.